Selamun aleyküm. Aleykümselam. Harun Hoca tekrar serada. Aynen öyle. Harun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geldin? 40 günlük reklaması. İlla ısrarla çağırdılar. Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, çarşıdayım. Şu anda Nenni Tarım'a geldim. İsrafil'in yanına bir işim vardı. Onu gördüm. Şimdi şeye gideceğiz. Ali Fakı'ya gideceğiz. Ali Fakı domates serasına gideceğim daha doğrusu. Ali Fakı domates serasına gideceğim. Harun Hoca tekrar gelmiş. Daha doğrusu sera sahibi tekrar çağırdı, rica minnet, bir daha gelmiş, tekrar danışmanlığa devam ediyor. Aradı beni, dedi ben bugün oradayım, uzun zamandır da görüşmüyoruz, hem gideyim onu göreyim, hem domatesden çilekten biraz video çekerim. Bundan sonra dediğim gibi daha önceki videolarda da söyledim, videolarımın konseptini değiştiriyorum. Bu şekilde hem sıkıcı olmaz, hem etrafı gezersiniz. Mesela hali soran arkadaşlar vardı. Şimdi buradan giderken hale gideceğiz. Halin oradan dönüş alacağım çünkü. Burası Hal Caddesi. Şöyle çevireyim kamerayı. Sevgili arkadaşlar, arabanın sesinden biraz ses bozulmuş olabilir. Videolar biraz uzun olacak. Biraz güncellik olacak içinde. Böyle şeyleri göreceksiniz. Etrafı göstereceğiz. Şimdi burası Hal Caddesi. Buradan dönüşümüzü alacağız. Sol tarafımızda şey var, E5 var. E5'e gireceğiz, yani E400 karayoluna. Oradan da Ali Fakı'ya doğru gideceğiz. Şu karşısı arkadaşlar Hal, Tarsus Hali, Hal kompleksi. Buradan dönüş alıp ileriden geri geleceğiz. Bir gün halin içinden de çekim yapacağım inşallah. Daha önce ufak tefek çekimler vardı ama böyle kapsamlı bir çekim yoktu. Yine halle ilgili bir videom var benim kanalda. Burası bizim Tarsus Hali. Hemen zaten Tarsus çıkışında, Mersin'e giderken Tarsus çıkışında D400 karayolunun kenarında. Bu tarafta arkadaşlar, sağ taraftaki yerde, burası da Ardiyeler bölümü. Arkadaşlar geldik seraya. Harun Hoca'nın da arabası burada. Şurada telefonumu alayım. Gidelim bakalım yanına. Ya bismillah. Arkadaşlar seraya geldik. Harun Hoca da gelmiş. Daha önce söyledim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Harun Hoca tekrar serada. Aynen öyle. Şimdi tekrar niye gelmiş onu da soracağız da. Geçen hafta da buraya geldim. Toplanma yapmışlardı. Ağırlıklı toplamayı. Tekrar şeye başlamış. Kızarmaya başlamış. Harun abi hoş geldin. Hoş bulduk. Niye geldin? 40 günlük reklaması. İlla ısrarla çağırdılar. He. Şimdi Harun abi biliyorsunuz, daha önceki videolarda da söyledim de bıraktı. Kaç gün bıraktın? 40 gün falan. Ocağın 5 ile 10 arasında bıraktık işte. He. 50 gün diyelim. 40-50 gün bıraktı. Arkadaşlar herhalde baktı olmuyor. Tekrar çağırdılar. Şimdi sen olmadığın süre zarfında bakalım neler olmuş. Şimdi abi bu tarafa gel, orada güneş karanlık geliyor. He. Şimdi defalarca botritis sıkıntısı vardı. Botritis ilacı vesaire falan atılmış.
Şimdi ilacın oluşturduğu stres yüzünden şöyle bak. Bizim o virüse yakalanıp ekspresyonlarını hani dışa vurumlarını baskıladığımız kökler Evet. vardı ya. Kendini salıvermiş. Kendini salıvermiş. Bak şöyle çek her taraf. Görüyorsun. Ben sana söylemiştim zaten. Ama Virüslü şimdi kökler bak- dışarı çıkar diye yani. Geçen hafta ben buradaydım. Evet. Geçen hafta bu kadar yoktu ama. Şimdi ciddi derecede bor eksikliği var. Evet. Hafif yollu bir çinko eksikliği var. Molibden istiyor toprak. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman biraz da magnezyum istiyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman sulamayınca botitis var diye falan işte bitkiyi bildiğin kötü hale getirmiş bak. Şimdi Torin'in en büyük problemi kalitesiz meyve eğilimi göstermesi. Şimdi şu meyveler büyüyordu. O yukarıdaki meyvelere bak. Görüyor musun? Topaç gibi. Meme yapmış. Evet. Torin'in en büyük problemi odur. İşte besleme yanlış gittiğinde böyle kalitesiz meyveler oluşturur. Kültürel işlemlerde problemler var. Bak şimdi köklerden hep fisil çıkmış. Ya o yerden. başından beri vardı zaten. Evet. Tepelere falan dolamamışlar. Vesaire vesaire. Şimdi defalarca ilaç atmak demek ki bitkiyi kurtarmıyormuş. Bak. Kurtarmıyor. Yani ilaçlamayla vesaire falan da demek ki çözüm değilmiş yani. Tartışma oradan çıkmış. Burası havalanmayan yer. He. İşte görüyor musun? Burası zaten Yani sıkıntılı olan yıkılmış bölge. sera gibi yani. Sıkıntılı. şimdi geçen kaç gün oluyor ya? Şimdi videolar bazen 3-4 gün gecikmeli atabiliyorum da. Geçen geldiğimde rengi güzeldi ama. Baya bu şeyde biraz sararmış. Şimdi oksidatif gübreler kullanıldığı zaman köke bitki böyle birden parlar. Evet. Şimdi bitki dediğin şeker üretir, kökünde canını besler. Sen azot vermesen bile azotunu, fosforunu o verir ona. Şimdi şöyle bir işte oksidatif bir ürün uyguladığında kökündeki ne kadar canlılık varsa toprakta onu bitirir. Birden böyle bir çiçeklenme, renklenme vesaire falan yapar. Bir hafta sonra başlar problemler. Nematot mu var, fusarium mu var, virüs mü var? Bunların hepsi meydana çıkar. Evet. Yani bitkinin fizyolojisi var, ihtiyaçları var. Yani sera sökümü gelmiş bir sera gibi. Şimdi o zaman dediydim bir ay sürmez dedin ama Dedim ya dedim. şu iç taraflar biraz daha fazla tabii. Çok feci. Bak şuradan mesela buradan sonrasında hiçbir sıkıntı yoktu. Evet. Hatta bir tane yaprakta leke yoktu ben bırakırken hatırlarsan. Şimdi oralarda da botitis ölümleri vesaire falan göreceksin yani. Yani şu yaralardan botitisin buna girmesini engelleyecek bir ilaç yok yani. Bitki direncinin, bitkiler şuralardan yani botitis cinayet işler. Şimdi bir soru daha. Sor. Şu meyveler kendini kurtarmış mı artık? Yani büyüklüğüne ulaşmış. Bunlara artık kızaracak. Bunlar Evet. toplanacak yani. İleride gelecek olan meyveler sıkıntılı. İleride gelecek olan meyvelerde kalite problemi var şunlarda. İşte Evet. düzgün besleme yaparsak şunları falan toparlarız. Tabii kültürel işlemler falan gecikmiş. Ufak tefek şeyler yapılacak. Ben geldim de eskisi kadar öyle mücadeleci olmayacağım yani. Söyleyeceğim, kenara çekileceğim. Yaparlarsa Kendileri yaparlar. Yapmasalar kendileri bilir. Şimdi geçen geldiğimde de hatta bir ara konuştuk ya. Dedim seni arıyorlar ama bu Nasip, sefer ciddi gerçekten aramışlar. bilemiyorum artık. Ben pek kabul edeceğini zannetmiyordum ama Vallahi bilemem yani ben. Giderken söylemiştim zaten. Kendimden şüphe etmeye bırakalı 2 yıl oldu diye. Yani 1,5 ay önceden, 1 ay önceden şöyle olur, böyle olur diyorum ve oluyor yani görüyorum. 10 günde bir su vermişler. Topraktaki o canlı emare kalmamış. Şimdi kökten enfeksiyon alanları biz beslemeyle yönetiyorduk. Şimdi kökten enfekte olan bir kök ilaçlı ya da ilaçsız 9. maçaya varmaz. Vardıktan sonra kuruyanlar var bak mesela. Şuna bakalım. Bu botitis mi? Bu botitis. Bu bölgede hiç problem yoktu. Şu sporlara bakar mısın? Yalan etmiş yani. Al sana cinayet sebebi. Şimdi bak gel. O zamanında oluşan ve iyileşen fittium yaralarını görüyorsun bak. evet. Şurada bak bak. Görüyor musun?
Zamanında oluşan ve iyileşen yaralar bunlar. Bitkinin direncini arttırdığın zaman bitki kendini her türlü hastalığa karşı korur. Arttıramazsan her türlü hastalık her noktadan gelir ve girer. Çevresel şartlar, bitki kondisyonu ve patojenin varlığına bağlıdır hastalık. Burada botritis yok diyebilir misin? Her taraf botritis. Şu an sanırsın böyle gaz uçuşuyor ya. Şu an sporlar her tarafa uçuyor. Bunu ilaçlamayla, şundan, bundan vesaire önleyemezsin yani. Tam ilaç gerektiğinde kullanacaksın. Ama çözüm o değil. Nasıl? Buna domatesin meyveleri güzel. Evet. Şimdi geçen hafta geldiğimde de söyledim. Verimi, domatesi, kalitesi falan, bu ufak meyveler var tabii ki. Koparma. Ya bunlar büyüse de adam olmaz ya. Ama gerisi, hani geçen videoda söyledim ya, 6 maça sağlam alınacak yani, şu artık olmuş, bu olmuş. Onlar olacak mı olmayacak mı onları bilmiyoruz. Ama işte yani buralarda leke yoktu bak, dikkat edersen. Buralarda gereksiz ilaçlandı. İlaçlandı, yanlış besleme. İşte götürüyor serayı. Bir de buraya demir uygulatmışlar. O da zaten tüyü dikmiş üstüne. Domates fiyatları da bayağı düşük. Sağlık olsun ya. O Türk Şeker bozmuş şey ya. Anlaşmalı ekim yaptırıyordu. Yorum yok o konuda. He. Kasım'da 5.60 olan, 5 lira olan halde domatesin şimdi 2 lira olması insanı düşüncelere sevk ediyor. Yorum yapmıyoruz. İşte gördüğün gibi viral ekspresyonlar, dışa vurumlar oluyor. Yani virüslü bir bitkiye normal beslemeyle meyve tutturursun. Virüs yok olmaz. Virüs vardır ama ona rağmen Ama ortada virüse ilgili bir hastalık görmesin. Gribi ayakta atlatmak gibi. Ne çalışmana etki ediyor, ne başka bir şey etki ediyor. Bak toprak kupkuru bak. he, O tav kalmış mı hiç? arılar halen var mı? Karlar var. Öbüründe varmış. Yani arı ısırıyor şu anda. Çok şey yok. Bak gel bak mesela şuraya. Şurada 2 tane çiçeğe hiç dokunmamış bak. Görüyor musun bak? Şunu, üçünü ısırmış. O ikisine hiç dokunmamış. Yani arı faaliyeti de az. Şimdi biz buraya kovan koyuyorduk. 60-65 gün, 70 gün kovan çalışıyordu. İlaç attığın zaman 45 günde, 40 günde kovanın pili biter yani. Bunu geri toparlayabilir miyiz? Ya şimdi toparlanmayacak bir ölmediyse toparlanır. Yani toparlayacak dediğim, Ama emek daha çok olacak bu sefer. he, toparlayacak dediğim büyük meyveler, şu meyveler değil. Yukarısı. Yukarısı telden dönüşü vesaire falan alırsın yani. Onda bir sıkıntı yok. Bak zamanında bunu dövmüşler. Dayağı yemiş bu, gördün mü? He. Dayağı yediği halde iyileşmiş ve buradan hala botritis almıyor. Bitki kuvvetli olduğu zaman böyle oluyor ama dibi kuru bak. Ya bu adam domatesi yapamıyor. La. Bir şey diyemiyoruz ona. Bakın domatesi sevmiyorum diyor. Çilek benim işim diyor. He, gelecek sene her yer çilek diyor. Şu betonun üstü de çilek diyor. Nasip. Yani buralarda leke yoktu hatırlarsan. Şubat'ın kaçıydı bizim çektiğimiz? Şubat'ın 2'si miydi? Vallahi hatırlamıyorum ki ama bir ay geçti herhalde ya. 1 Ocak 12'de geldim ben, 1 Şubat 2'de geldim buraya. Hesap kitap davasında. Evet. Ama üstündeki meyveler de alsa sıkıntı olmaz daha Ya ya. yeni botritis vakası görülmezse burası kurtarır kendini. Ama şu Ama- şeyler çoğalmış. Bu sen dediğin bu memelemeler var ya, şu Abi uçlar yapacak bir şey yok ona. şey olmaz. Zaten büyüklüğünü alan domates kalitesini almış. Onu kızartacaktır bir şekilde. İşte buraya haftalık ilaçlama programı yaptılar. Bildiğim kadarıyla. O zaman hatırlıyorum mesela. Akrobat attıktan sonra aralığın 25'inde ben ocağın 5'inde botritis görülmesiyle beraber Signum attırmıştım. Bir dezenfektanla beraber. Arkasına yaprak beslemesi girelim dedim.
Bir daha dedim böyle gerekli gereksiz ilaç atmayın. Bak bir mildiyo ilacı attık. Kurşun küf ilacı atmak zorunda kaldık dedim. Oradan bir tartışma çıktı. Ben mildiyo ilacı atmasaydım. Bak şu sıraya bak. Yani ben mildiyo ilacı atmasaydım domatesim kuruyacaktı dedi. Oradan bir kıvılcım ateşlendi ne olduysa. Film koptu. Aynen öyle. Madem çok biliyorsun kendin devam et dedim ben de. Onun arkasına bir switch atıldı. Başka bir şey atıldı. Atıldı da atıldı. Bugünlere geldi. Şimdi sen kendi gözünde, şimdi kamerada görünmüyor olabilir. Sonra her yere de çekemiyorum. Evet. Sen kendi gözünde senin yorumun nedir? Onu soralım. Yani bitkiyi beslediğin zaman bitki hastalıklara, virüslere, tutaya, şuna buna Şimdi şöyle bir dayanıyor şey. mu? Dayanmıyor mu? Dayanıyor. Onda hemfikiriz de. Geçen sefer gelmeye kadar sıkıntı yoktu. Vardı da öyle fazla bir şey değildi. Ama son bir haftadır baya bir sararma, bozarma olmuş. Şimdi sonuçta ben geldiğimde toplama yapılıyordu. 5. 6. maçadan itibaren bunlar toplanılacak. 200-250 ton mal var diyordu. Devamını getirirlerse. Arkadaşlar da herhalde Üçünü baktı. bulabilir. Arkadaşlar da baktı biraz işin içinden çıkamıyorlar. Baksana hiç dolama falan yapmamışlar. Koltuklar almamışlar. Diplerden fisil çıkmış. Yukarıyı tamamen bırakmışlar. Yani buraya işçilik herhalde vermiyor. Fikrim yok. Ondan sonra dedim herhalde işin içinden çıkamadılar. Bir daha seni çağırdılar. Olabilir. İşte şimdi haftada bir geliyorum. Reçeteyi yazıyorum gidiyorum. Yapıp yapılmadı, yaptıydı, yapacaktın. Niye yapmıyorsun? Yapmazsan kötü olur. Böyle cümleler yok yani. Ya bu şekilde biraz daha rahat olursun. Biliyor musun? Ya şuralar sanki hiç su verilmemiş de susuzluktan kurumuş gibi mi? Susuzlukta ne? Yok o enfeksiyon onlar. Gel. Bak şu bitmiş. Spot nedeni. Aşağısı canlı. Oradan yukarısı fazla elleme. Buradan gitmiş. Sonra başka ne gitmiş? Şuna bakalım. Bu gitmiş. Buna bakıyoruz. Bu kökten enfeksiyonlu. Muhtemelen. Bu da şurada var yine. Orada var. Oradan botis almış. Buralar komple botis. Buralarda leke yok hatırlarsın. Buralar tamamen kurumuş ya. Botilaj atılmış gibi ya. Ellemeyin Evet. değil mi fazla? Değil mi? Şimdi işte sıkıntı şurada. Yani Baştan şuraya kadar Şimdi şuraya. söyleyeyim bak. Burayı görüp sera bitmiş falan filan derler de beni dinlemedikleri için oldu bu zaten. Yani Şimdi şöyle ben bir 45 gündür burada yokum yani. şöyle bir şey de var. Şuraya kadar mesela şurada daha güzel bir örnek vardı. Atıyorum şurası mesela. Buradaki aşağıdaki meyvelere de sıkıntı. Yani şurada şey almış ya, kurumuş ya. Evet. Ama bu meyvelerin kızarmasında da problem. Bu problem olacak tabii. Şeker He. gelmiyor yukarıdan. Beyaz sinek de görülüyor. Vallahi her türlü halt olur. Ben salı geldim buraya. Yaprak gübresi attım. Yarın atacağız, öbür gün atacağız. Kendileri bilir yani ben bilmem. Bu dipten gelen fısıllar var ya. He. Bak. Bunları dedim aldır hemen. Önce diyor tepeye dolattırayım sonra aldırayım. Yani kafasına göre takılmak serbest bundan sonra. Ben dert etmiyorum artık. Ben de kızmıyorum de He, artık. kızmıyorum. Eskiden kızıyordum. Kendi için kızıyordum yani. Kendim için değil. Ama ben bu senenin bu hale geleceğini sana söyledim. He, söyledim. Bir ayı bulmaz gider dedim. Ama böyle devam ederlerse gider dedim yani. Suyu Evet. kesmişler, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Benimle ilgili değil yani. Hani gideceğini bildiğim için falan gitmedim yani. Şimdi komple teorisi öğretmesinler. bunlar. Bak. Şu virüslere bak. Bizim virüslü kök neredeydi? Ya hepsi virüslü şu anda. Yok, O yok. dışa vurmuştu. Şu. Yine Alttaki meyve maçayı yapmış. toparlamışlar. İki O, maçayı. he, Bir iki tanesi arada maçayı yoktu toplamışlar. Bu 5. oluyor. Tepe devam ediyor. Yani şimdi 5-6 düzgün tepe bakılırsa. devam ediyor. Bak bunların hepsinde virüs var. Bak gel. Şunlar hep virüs bak. Ama hepsinin de tepesi eğer bu kurşuni küf olmasaydı bu hepsinin tepesi sağlam gibi.
Vallahi Tepeden gidenler şuradan tamamen bir yerden kesilmiş olanlar. Artık bağlantıyı bitirenler. işte totale bakılır. Ama totalde de bitki şu anda susuz yani iyi, şu başlara baktığın zaman kavrulmuş gibi. Abi 10 aynı. gün su verdirmemiş yani. Vatandaş. Neyse dışarı çıkalım. Nem oluyor vesaire falan, su vermeyeceksiniz demişler. Şeye gidelim. Bunlar da su vermemiş, gübre vermemiş. Çileğe gidelim. Burada bitirelim istersen. Yo, devam ediyorum. İkisini bir yapacağım ben ya. Çilekte de ben demin gittim de çilekte şey yok ya, tat yok. Meyve olduğu zaman potasyumu yükseltmek lazım. Benim formülasyona devam ediliyor ya. O çeşit Evet. meyve oluşturma formülasyonuydu. Potasyumu arttırdık şimdi. Bir de yaprak gübresi yaptık. Yani biraz daha tatlanır artık. Yani tadı zayıftı. O ilk İşte meyve Meyveler olduğunda çok potasyumu güzel. yükseltmek lazım. Çilek çiçek oluşum evresi, kardeşleme evresi. Kalsiyum yüksek, potasyumu düşük beslersin. Meyve dolduracağı zaman potasyumu biraz arttırır. Çok zor şeyler değil onlar yani. Suyu verince çilek nasıl olmuş? çilek güzel olmuş. Yani geçen geldiğimde de güzel olmuş dedim. Şimdi de güzel Zaten olmuş. orada hatırlarsan ben gitmeden bir hafta önce başlamıştım sulamaya. Evet. Affettiydi. Ve çok da güzel olacak demiştim sana. Suyu çoğaltınca güzel olmuş. Zaten senin Hoogland'la devam ediyorlar herhalde. Benim besleme pozisyonunu veriyorum. Bugün de fırtına var ya. Bir yere girelim. Buraya girelim mesela. Bu arada bugün burası toplandı. Evet. Şu o susuzlukta oluşan şekil bozukluklu meyveler. Evet. Şuradan yeni gelenleri görüyorsun bak. Şöyle bak. Şu tarafa girmeyelim. Böyle güneş geliyor. Kamera iyi çekemiyor. Bu tarafa mı girelim? Olur. Bu tarafa gidelim. Şuraya girelim. Şuraya gidelim. İşte gelen bu bir bebek bitki. Ana bitki değil. He, sonradan Evet. çoğalttıklarınız. Onun ilk gelen meyveleri bak. O susuzlukta oluştuğu için meyve zayıf. Yani zayıf derken çiçek bir tane vermiş. Normalde bu fizyolojisi gereği çiçeğe 15 tane verir. Şimdi şu primer çiçek. Şuradan 2 tane solungaç gibi yerden, şunun gibi yerden 2 tane bak çıkmış. Bunlar sekonder çiçek. Buralardan çıkar Var. tersiyer çiçek. Sonra şuradan çıkar kuarter çiçek. Orada Bir biter sap- mi peki? 15 olur ya genetik olarak. Ama 15 de değil, bir de verebilir. He, anladım. Bir verirse çok büyük olur. Zaten bunun birincisi de büyük olur. Şunlar daha küçük olur. Bunlar ondan da küçük olur. Bunlar artık sanayi olur. Hiç pazarlık olmaz. Bak şurada örneğini görebilirsin. Bak. Bak şu tek çıkmış. Ama şuna bak. İki olmuş. Bir tane oluşturmuş. Bunlar işte sulanmadığı zamanda oluşan çiçek taslakları. Şöyle burası biraz geç dikildi ama kardeşlemeleri iyi. Gördüğün gibi. Yani 8'li 10'lu yapan var. Kardeşlemeyi. Yani maksimum 15 midir? 15'in üstüne genetik olarak çıkamıyorum. çıkmaz. Adet 15. Allah Allah. Evet. Bir minibüste 15 koltuk var. He, 15 yolcu binecek diyecek diye bir şey yok. 15 koltuk var. anladım. Her biri 50 kilo, 100 kilo olacak diye de bir şey yok. 50 kilo yolcu da olabilir. Şu yeni gelen meyvelerde o sulamayı düzeltince kalsiyum taşınımı, işte biraz da bor eksikliği var. Şimdi Bir dönem yağmur yağmıştı. he, Yağmur suyuyla normal suyu paçal yaptık. Oradan gelen bor biraz değişti o aralarda da ben yoktum işte. Şöyle bakabilirsin yani. Gayet güzel. Çiçeklenme iyi. İşte meyvelerde şeker bozuklukları falan var. Şöyle yandan şöyle çektiğin zaman he. asker gibi maşallah ama işte Bir de toplandı bugün burası. evet, toplandı. Meyve taslağı biraz sıkıntılı.
Gelen meyve şekilleri biraz sıkıntılı. O sulanmadığından kaynaklı. Peki sürekli yeni şey atıyorum bu çilek. Ne atıyor? Yani atıyorum bir tane de 15 çıkıyor ya. Evet. E, kaç tane çıkarabiliyor yeni göz? O genetik besleyebildiği kadar çıkarırsın yani. O Sürekli devam eder. O işte o da kökbaşı verimi arttırıyor. Örneğin kökbaşı 500 gram beklenir. Sen Evet. atıyorum 1 kilo alırsın, 1,5 kilo alırsın. 3 Şimdi kilo bunlar- verir verse yani kökbaşı. Bunlar Onlar ikinciler. ikinciler. He, Bunlar da birinciler. ikinciler daha güzel tabi. Bunlar da birinciler. Rubigen iri olur zaten. Aroması biraz zayıf olur. Yani şöyle oluşumlar fena değil. Ya kademe var çok. Fideyle alakalı, ekim zamanıyla alakalı. Evet. Bayağı bir kademe Bak vardı. gel bak mesela şimdi. Dur ben o tarafa geçeyim. Şu kardeş bitki. Yani kardeş değil de bebek bitki yani. Evet. Bak şu öyle. İşte bu ana bitki, şu öyle. Şu ana bitki, şu ondan doğan bebek. Bak görüyorsun bunun da kardeşlemeleri var. Şimdi burada kardeşleme sayısı 17'ye kadar çıkar. He. Her birinden çiçek demeti verse. Yani bu besleyebildiğinle alakalı. Yani 17 çarpı 15 dersin. Öyle mi 17 bu? çarpı 15 o da bir göz bir tane verecek diye bir kaide yok. Gel. He. Bak kaç tane salkım çıkıyor buradan. Bir kökten bu. Bak şu bir kökten. Şu bir kökteki meyve adedi. Evet. Sonra yeni de gelen var bak burada. He, bir daha geliyor. Tabii. Bak buradan yeni meyveler geliyor bak. Bak bunlara dikkat et. Primeri, sekonderi üstünde geliyor. Böyle sap gibi uzayıp sonradan çıkartmıyor. Anladım. Bak şu Başta- ayrı bir cins arada. Evet söyle. Başta verirken yani güçlü geldiyse başta direkt öyle primeri, Tabii, sekonderi tabii. beraber geliyor. Pastayla beraber gelir. Şu müziği de Bak kapatayım. Geçen zaten seninle konuşurken böyle telefonda müzik geldi, YouTube'dan telif yedik. Olabilir. Müziğe çok hassas YouTube. Yani şu bir kökteki çiçek adedi. Şunlar yeni gelenler. Anlatabildim mi? Yani bu bir de bebek bitki yani. Evet. Koldan He, koldan türeyen. Gayet bilgisayar koşullarda. Ama yine de güzel olmuş Bak ya. şöyle gel bak. Anatomisini inceleyebilirsin şuradan. Gördüğün gibi şurada bir gövde var. Bunlar çıkan salkımlar. Bunlar kardeşleme yaparsa Bir daha olacak. bir daha olacak, bir daha olacak, olacak da olacak. Yani şey çok. Genetik potansiyel çok. Genetik potansiyel bayağı yüksek. Artık alabilmen de senin bakımına göre değişir Yani- demek. Radyoda ses var. Ne kadar açabilirsin yani? Kulağın ne kadarına dayanır. Bunlar bir kökteki salkım adetleri. Ama işte gördüğün gibi kalitesiz. Nedeni mücadele. Maksimum ne alınabilir ya bir çilek? 24 bin kök dikilirse buraya 30 ton alınır bir dönümden. Ben 30 ton alırım demiyorum. 30 ton Alınabilir. alıyorlar demiyorum. 30 tonu bilmez bile diyorum. 20 bin kök, 25 bin kök. Toprakta ne alınabilir? Toprakta da kökbaşı tabi bu yazlık yani kısa gün nötr güne göre değişir. Şimdi kısa gün çeşitleri çiçeklenmek için 12 saatin altında güneşin olduğu sıcaklığı 15 derecenin altında 2 hafta toplamda bir fotoperiyot ister. Yani tüplü fideyi buraya dikip erken 1 ton 2 ton şu Mart ayına kadar 3 tonları falan alabilsen sahilde çilek yetiştirin. Özellikle topraksız çilek yetiştiriciliğinde o zaman para kazanırsın. Ondan güzel para kazanırsın. O burada olmadı. Sonra kardeşleme yapar bitki bak böyle gel. Şimdi bak. Kardeşleme sayılarına bak bak. Yani bir tane kök bu. Evet. Şimdi yayla da toprakta yetiştirdiklerinde bu böyle kardeşleme yapar. Sonra budama yapılır. 3-5'e düşürülür. Seneye patladığında daha çok verir. Mesela ilk sene kendine çalışır, köke çalışır. İkinci sene verim verir derler toprakta. Evet. Şimdi o tarz bir yerde toprakta 3 kiloya kadar alırsın. Bir de yazın nötr gün çeşitleri Albion, Monterey gibi
Nötrgün çeşitleri daha fazla güneş görüyor, daha fazla fotosentez yapıyor. Biyomas oluşturması daha fazla olması beklenir. Ya şimdi ben çileği ekmeyen bir insan olarak çileğe şöyle biraz soğuk bakıyordum. Niye soğuk bakıyordum? İşçiliği çok diye. Ama işçiliği azmış. Hasat işçiliği çok. Hasat işçiliği de abi çok değil. Geçen sene ben jalapeno biber ektim. Tabii ona göre çok. Adamlar 200 kilo, 150 kilo topluyordu. Evet. Burada bir işçi 200-300 kilo toplayabiliyormuş. Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Bu primer meyveler her zaman büyük olur. Sekonder meyveler biraz daha küçük. Bu artede tersiyer çok iyi bakarsanız. Tersiyerler pazara gider, taze pazara. Yani şuncacık bir otsu bir bitki. Yani başındaki meyveye bak yani. İnsan hayret ediyor değil mi? Meyve kendi kadar. Şöyle geçebilirsin. Öbür tarafta gördüm bazı meyveler ya yumurtadan büyük. Yani elma gibi olur bu düzgün bakılsa. Meyve köküne de bakıyorsun ufacık bir kök. Kökü kontrol edebiliriz istiyorsan. Bakarız bir başa çıkıp mı? Başa doğru gidelim. Ama çok daha güzel olabilirdi yani. Tabii burası zorlama. Yani nevi şahsına münhasır bir yetiştiricilik örneği burası. Bir mesela şurada bakalım köke. Gayet güzel kökler. Yani 6 yıllık kokopite göre şöyle bakalım. Bak şu domates kökü. Şu eski domates kökü. Bak arasında yeni kökler var. Görüyor musun? Evet. Yani kökler çalışıyor. Ne kadar kök verirse şöyle üstten kazalım gel bak. Oradan kazalım mesela. Evet. Ama bu domates kökü. Domates kökünün arasında bunlar çilek kökleri. Gördüğün gibi. Yani bu kokopit değil ha. Şu bildiğin domates kökü. Geçen seneki domates kökü. Şunlar çileğin kökleri. Domatesle çilek hiç anlaşamaz normalde. Yani domates kokopitine çilek dikmek akıllıca iş değil. Yine gelir telif ha. Telif Araplardan gelmez herhalde ya. Yapay zeka atıyor seni. Şimdi geçen bundan önceki videoda video çekiyordum. Harun abi aradı. O esnada bir 5-10 saniye zil çaldı. Telefonun zili. Esrarengiz Kasaba'dan telif yedik. Çocukların çizgi filmi. Evet. Yani şöyle bak bir kök bu. Kardeşlemeyi çok yapmamış. Ama bir kökten çıkan çiçek salkımı sayısına bak. Bak yeni gelenler biraz daha kuvvetli geliyor. Şimdi biraz konuya uzak olduğumdan dolayı yani bir çilek kökü 1 kilo rahat alınabilir ya. Alınır. He. Yani şeyde açıkta ektiğini düşünsen 6000 tane 1,5 eksen. kiloya kadar alınır yani. Potansiyel olarak alınır. Evet. Amerikalılar açıkta yetiştiricilikte ortalamalar 7,9 ton bir dönümde. Ya 7-8 ton, 6 ton bence yani 6 çok bin zor bir bitkiden şey. 7-8 ton Çok oluyor. zor bir şey değil. Gel. İşçilik de öyle sanıldığının aksine o kadar toplama maliyeti o kadar fazla değil. Şu stolumdan üreyen bir bitki bak. Evet. Şu. Görüyor musun bak stolumu? Gördüm daha önce videolarda var. Şu bunun ilk verdiği. Şu bir ana materyal. Yine bu yavru almışızdır biz bundan. Ana materyaldeki. Daha bu bir kökteki salkım adetleri bak gel. Bu kenardaki yavru almış ya şundan. İşte bundan yavru alınmış diyorum işte. Evet. Bu ana materyal. Bak şu salkım adedi. Şimdi bunlar büyük olsa, atıyorum 30'ar gram gelse al sana işte yarım kilo. Evet. Yani bu tamamen beslemeyle, bitkinin ihtiyaçlarını karşılamayla alakalı. Yani suyunu, güneşini, havasını, Vallahi besin elementlerini. Çilek işine giresim var ben. Yani açık tarlada, yayla sahil açık bakılmaksızın, tarla. coğrafyadan bağımsız para kazandıran tek ürün çilek. Yağmur yağıyor. Çilekte de çileği kendin yetiştireceksin.
Ya ilk sene onu yapamayız. Dolayısıyla yine alacağız. Sonra çalışacağın çeşidi belirlemen lazım. Bizim bu bölge için hangi çeşit gider? Sahilde kışın. Açık. Burada yani sahilde diyorum. Evet, sahilde. Yani Rubigen Festival. Bunlar kısa gün müydü, uzun gün müydü? Bunlar kısa gün çeşitleri. Kısa Sahilde gün. kısa gün çeşitleri olur. Kışın alırsın. 12 saatin altı olduğu. Şimdi bugünkü toplanan mal burada. Kaç kişi topladı? 2 kişi topladı, bir kişi dizdi. Yani 3 kişi. Biri sonradan geldi. Bizdenle beraber 3 kişi yani. Şimdi saat 2.30 mu 3 oldu? Evet. Yani ne kadar mal vardır tahmini? 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 1, 14, 2, 3. 28, 30. 30 çarpı 7, 210, 2'şer kilodan. İşte 500-600 kilo toplanmış. Orada da var biraz, ikinci var biraz. 500-600 kilo. Ya bir kişi demek ki yani mal güzel olsa 250-300 kiloyu rahat toplayabilecek. Topraksız da toplar. Topraklı da toplayamaz. Eğilip kalkmadan. Topraklıda da kalite olsa yine 200 kiloyu toplar ya. İşte eğilip kalkma zor olur yani. He, İşte topraklı da böyle olur. anladım. Düzgün bakabilirsen. Bunun serası da ucuz olur. He, sen öyle Yani böyle ısı yüksek- perdesine, Aynen şuna öyle, buna aynen hiçbir öyle. şeye Aynen. gerek yok. Çok ağam şahım seralara gerek yok. Dev tünellerde falan da olur yani. Havalandırmaya belki- dikkat etmen yeterli. Bakarsın belki yaparım. Yani yapılması kazançlıymış. Gel bak. Düzgün baktığında bu kardeşleme sayısı bak gel. He, 1, 2, 3, 4, 5, 8-10 tane var işte. 8-10 tane var. Yani birer Ya salkım şimdi alsam. şöyle bir şey, mesela bazen bakıyorsun ya, hani her taraf böyle değil. Evet. Ama burada bu böyle olabildiyse her tarafta da bu böyle Tabii genetik olarak olabilir. mümkün. He, yani mümkün, zor bir şey değil. Şu kök 2 kilo rahat verebilecek Fidesi bir kök. kalitelidir. Fidesi kalın gelir. O yüzden fideyi kendin üretmen lazım dedim. Bak. Şuradan nem almış. Bu botetis olmuş. Ama domatesten ders çıkarınca bir ilaçlama yapmıyorlar hala. He. Nasıl? İyi. Bir yer etmişiz yani en azından. Buranın pidesi güzel olunca bu tarafın şeyi daha güzel. Tabii tabii. Yağmur yağıyor, nerede hangi tarafa kaçacak? Biraz büyüyeceksin yalnız. Topraksız tarım besineriyle ıslanıyor mu? He. Çiçek falan açabilirsin yani. Bugland formülü. Aynen öyle. Kolay gelsin. أنا تعال بوب جاني مالي شغل. ها Bunlar da ikinciler. Demek ki 600-700 kilo olur ya. Şimdi Fatiha okumak sevaptır. Başlamadan Fatiha çekenler okuyabilir. He. Fatiha'ya karşı değiliz yani. Dar kafalılığa karşıyız. Bak şöyle. Çiçek bahçesi gibi olmuş bu taraf. Ama buranın pidesi geldiğinde de güzeldi. Bayağı farklıydı. Biraz da serine dikildi. Daha az stresliydi orası. Burayı diktik. Su düzeni tutmadı sol taraf. Baksana burada kayıplar da çok. Burada kayıp çok. Hele üst taraflarda kayıp daha çok. O zaten su verdiğinde üst tarafa su gitmiyordu. Üst sıralar tamamen yok oldu. Şimdi eski kokopit bulacağım. Eski kokopitte yetiştiricilik yapacağım diyor. Madem oluyor diyor. He. Yani 6 yıllık kokopit abi bak. Şu sahne. 6 yıllık kokopit. Abi burası kaçırıyor, bir yerden su Bir yerden geliyor. bak. kaçırıyor yani. Gerçi kamerası geçirmez ya. Bu gel. su altında bile şey yapıyor ya. Çekim yapabiliriz. Sıkıntı Yani yok. burası kokopite 6 tane dikilmiş. Stolomdan çoğaltılmış. Şu 3 yıllık kokopitin üstüne eski 6 yıllık kokopiti koyup yetiştirilir. Aha bak ot mot Vallahi bitiyor. orada bir yerde gördüm. Güzel kömeç bitmişti. He. Acayip acayip bir sera burası. Ve burası zarar etmeyecek yani. Ya burası olduysa, ya şu çileği koparamıyorum ben ya. Hah. Kuvvetliydi.
Burası olduysa çok da zor bir şey olmayacak diye düşünüyorum yani bu çilek. Tabii işte düzgün besleme, yapraktan uygulamalar. Bizim Doğru bir solucan çilekte gübresi gayet. bizim Bu çilekte konuda çekindiğimiz iyimser. biraz şey. Pazar mevzusu. Evet. Pazarı biraz sıkıntılı mı bu çileği? Kaliteli olursa sıkıntılı değil ya. Yani şu an halde 9 lira. Antalya'da 12 lira halde. 10 lira. Silifke'de 9 lira. Sonra kendin pazarlamaya kalksan biraz daha. Şimdi günlük satılması gereken bir şey ya. Raf Raf ömrü ömrü yok. çok yok. Yani salatalık gibi düşün. Salatalığı da bekletemem yani. Ha, dışarıda rüzgar var. Evet. Ben çekimi bitireceğim. Zaten bayağı oldu yani. Bayağı oldu canım. Yarım saat oldu. Bundan sonra videolarım yarım saat 40 dakika bu şekilde olacak. Biraz da böyle etrafı da göreceksiniz. Bak şuradan şu sahneye bak şöyle. Ya toplandığı için pek şey yapmıyor ama Önemli yani değil. çiçek olarak bayağı güzel. Ya yeni gelenler var, o var, bu var. Ayak diremeyi bıraktığın döndüğü hal bu. Şimdi videoyu bitiriyorum. Harun Hoca'ya tekrar hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Kaldığı yerden olmuyor ama biraz sıkıntıları şimdi 5 günlük reklam arasında he, söyleyeceğim diyor. 45 günden sonra tekrar devam edecek. Tabii bu biraz yoracak tabii içinde bazı sıkıntılar çıktı şeyde domatesde olsun çilekte olsun. Benim de videoların konsepti arkadaşlar bundan sonra bu şekilde yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Biraz uzun olacak. Mesela domates videosuyla çilek videosunu ikisini bir yaptım. Kafanız sakin durumlarda rahatlıkla seyredersiniz. Her yerinde, her bölgesinde güzel bilgiler sizinler için paylaşıyoruz. Ayrıca buraya gelirken, giderken nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz onları da görebileceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz halen abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Halifakı köyünden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.